Yüzyıllardır dünya insan eliyle inşa edildi ama artık başka bir eşikteyiz. Fikirlerimizi ve kararlarımızı dahi devrettiğimiz yeni bir akıl var karşımızda. O zaman sormanın tam sırası. Dijital dünyada emek tarihe mi karışıyor? Gelecek artık bir tahmin değil, devasa bir veri yığını. Yapay zeka, iş gücü piyasasının artık en dişli rakibi. Bu zor denklemin en büyük değişkeni ise insan. Küresel iş gücünün %40'ına, gelişmiş ekonomilerin ise %60'ına doğrudan dokunan bu teknoloji, şimdiden milyonlarca pozisyonu gereksiz kıldı. Analizler çarpıcı. İdari işlerin %46'sı, hukuk süreçlerinin %44'ü artık algoritmaların elinde. İnsanın haftalar harcadığı işler, saniyeler içinde sıfır hatayla sonuçlanıyor. Otomotivde başlayan karanlık fabrikalar devriyle robotlar üretimi insansızlaştırırken, yapay zeka estetiği insanın kusurlu dokunuşunu tasarımdan siliyor. Peki, emeğin yerini algoritmanın, dayanışmanın yerini yazılımın aldığı bir dünyada insan nerede duracak? Yasemin Meriç Kazdal, uzman klinik psikolog. Hoş geldiniz. Doçent Doktor Fatih Altun, çalışma ekonomisi uzmanı. Hoş geldiniz. Şimdi önceden emek fabrika düdüğüyle böyle başlayan ve sonrasında da yani zamanı ve mekanı belli olan bir kavramdı. Şimdi böyle telefon, mail ve mesaj bildirimleri fabrika düdüğünün yerini aldı. Dolayısıyla zaman kavramı kalmadı. Fabrikayla sınırlı bir alan da kalmadı artık. Her yer emeğin olduğu bir yer haline geldi. Dolayısıyla bir dönüşüm var. Emeğin değeri açısından ne ifade ediyor bu dönüşüm? Emeğin dönüşümü aslında özellikle birinci sanayi devrimiyle birlikte gündemimize çok sıkça gelen bir şey. Bugün ise çok kısa süre içerisinde artık emeğin yerini algoritmaların, hatta daha önceleri biz böyle robotlar, fiziksel robotların almasını beklediğimiz bu tarz ütopyalar söz konusu oluyordu. Ancak bu robotlardan ziyade daha yazılımların, kodların aldığı bir sistem karşımıza geldi. Şimdi aslında insan daha görmediği, karşısında böyle bir fiziki olarak da muhatap olmadığı bir rakiple karşı karşıya ve yapay zeka ile birlikte de bu emeğin değişim süreci artık çok farklı bir hal almaya başladı. Yani yapay zeka uzun süredir konuşuluyor, dalga geliyor diye, ancak artık bu dalganın tam olarak içerisindeyiz. Uzun süredir de etkisini göstermeye başladı ve emeği bugüne kadar olan emek sıçramalarından, yani daha doğrusu teknolojik sıçramalarından çok farklı bir şekilde etkiliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey aslında algoritmalar, kodların ötesinde bir dil, bir lisan. Yani burada yakın zamanda Ocak ayında Davos'taki Dünya Ekonomik Forum'da da çok ilginç tartışmalar bu konuda olmuştu. Orada özellikle düşünür, filozof Yuval Noah Harari var. O noktada şuna çok dikkat çekiyor. Diyor ki yapay zeka diğer teknolojik atılımlardan farklı olarak dili öğrendi. Yani insanın o en önemli noktası olan düşünme. Düşünme dediğimiz şey aslında dil ile ifade edilebilen bir şey ve bizim gibi düşünebilen, dili kullanabilen, yazabilen bir rakiple karşı karşıya olduğumuz için burada diğer robotlar veya işte teknolojik işte makineleşmeden çok farklı bir boyutu söz konusu. Bunun da artık emeğin birçok noktada dönüşümüne ve birçok mesleğin de bu noktada tarihe karışmasıyla da karşı karşıya kalacağız. Şimdi bakalım o dalgayı aldık, bir sörfçü gibi dalgayın üzerinde dans edebilecek miyiz yoksa altında mı kalacağız, artık ne olacak göreceğiz. Robotlar dediniz, aslında hayatımızı, yani bizi yoran bir takım gündelik işleri onlara bırakacağımızı varsayarak biz kendimize ait bir alan çıkacağını umduk ama algoritmalarla başka bir pencereden baktığınız konuya devam ederiz ama sizinle şunu konuşayım. Başta söyledim ya, hani emeğin mekanı ve zamanı kalmadı diye. O sınırların kaybolması kişinin zihinsel sağlığını ya da tükenmişlik duygusunu nasıl etkiliyor?
Şüphesiz ki kişiyi çok daha hızlı bir şekilde tükenmişliğe doğru götürüyor. Şimdi dinlerken şu kelimeyi benim kulaklarım hemen seçti. Dedi ki böyle bir rakip dedi. Evet. Değil mi? Bir Doğru, rakip var tabii. karşımıza. Yani yapay Kesinlikle. zekadan bahsederken bunu söylüyoruz. Aslında yani insan canlısı için bir rakip nedir? Stres kaynağıdır aslına bakarsanız. Yani şu değişmedi. Günün sonunda bir 24 saatimiz ya da çalıştığımız süreler değişmiyor değil mi? Sadece ürettiğimiz çok daha fazla şey ortaya çıkıyor. Biz belki daha gençlik zamanlarında şöyle düşünüyorduk. İşte robotlar gelecek, hayatımızda birçok şeyi onlar kontrol etmeye başlayacak. Ama çok değişik bir şey oldu. Bence biz robotlaşmaya başladık. Robotlar gelip hayatımızı almadı da biz aslında robotlaşmaya başladık, öyle değil mi? Yani birçoğumuz bunu hissediyoruz bana kalırsa. Ve kendimizle geçirdiğimiz zamanlar çok azalıyor. Aynı zamanı yaşıyoruz. Yine 24 saatimiz var ama çok daha fazla üretmek istiyoruz. Üretmek zorunda hissediyoruz. Bizden çok daha iyi olan ve sürekli yarış halinde olduğumuz bir yapay zeka var. Bunu çok daha iyi kullananlar var. Elimizden işlerimiz alınacak diye endişe duyuyoruz bir taraftan ama bir taraftan da buna uyum sağlamak zorundayız. Yani bütün bunlar aslında bence insanın stresini arttıran bir yerde. Zaten o yüzden de program başlamadan da söyledim ya, o yüzden de bence genel olarak bu stres tükenmişliği beraberinde getiriyor. Çok daha fazla depresif insanlar kendiyle boş zamanının hiç kalmamasıyla birlikte, doğadan uzaklaşmakla birlikte, hayatın o yavaş akışından uzaklaşmakla birlikte aslında belki dönüp geriye baktığımızda çok mükemmel işler yapıyoruz. Harika projeler üretiyoruz. Yaptığımız her şey kusursuza gittikçe daha da yakınlaşıyor ve daha da heyecanlanıyoruz. Daha da fazlasını yapabilirim. Daha da fazlasını, daha da iyisini yapabilirim. Ama durmaya da ihtiyacımız var. Şimdi o boş Yavaşlamaya zaman, da. ben de bu konuşmanın içinden boş zaman ve kendiyle baş başa kalma kısımlarını aldım bir sonraki soru için. Çünkü aklımda bir başka konu var size sormak istediğim. Ama sizinle şuradan devam edelim. Şimdi toprak ağları vardı, fabrika Evet. patronları vardı. Bir şekilde emek onlara çalışıyordu eskiden. Şimdi de yapay zekaya mı çalışıyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, verimizi paylaşarak yapay zeka ile aslında şimdi de onu eğiten, yapay zekayı eğiten gönüllü köleler mi olduk? Evet, bu noktada aslında burada farklı görüşler, iki düşünce var. Bir taraftan daha iyimser düşünceler var. Bir taraftan tam dediğiniz gibi yani insanların aslında burada feodalizmdeki o ağalar yerine, işte o feodal kontluklar yerine belli şirketlerin egemenliğinde, belli yapay zeka geliştiricilerin egemenliğinde o algoritmalara, robotlara hakim olanların, insanların da bugüne kadar ürettiği verileri kullanarak, yani aslında bugün yapay zekanın kullandığı veriler bizim yüzlerce, binlerce yıllık insanlık birikimindeki biriktirilen veriler, bilgiler. Bunları alıp biraz da bizim kullanımımızda da kendilerini eğiterek bu noktada bu tarz bir riskin söz konusu olduğunu söyleyen düşünürler söz konusu. Ancak buna iyimser cepheden bakanlar da var. Burada tabii düşünür değil, girişimci, tabii Elon Musk'ı herkes biliyor. Onun buradaki bakış açısında biraz daha farklı ütopik şeylerden bahsediyor. Yani artık robotların veya yazılımların insanları köleleştirmesinden ziyade insanların işlerini daha kolay yapabilecekleri, onlara yardımcı olabilecek. Yani burada Musk tam tersini düşünüyor. İnsanlara hizmet eden bir robotlar ve algoritmalar olunca aslında üretimin, o söylediğiniz tarım toplumu veya orta çağdaki veya sanayi devriminin ilk dönemindeki o üretim faktörlerinin, üretim maliyetinin marjinal maliyetini sıfırlandı ve insanları daha çok boş zaman kaldı. Şimdi döndük yine boş Evet. zamana geldik. Yani Elon Musk diyor ki yani angaryaları onlar Evet. yapacak, insan boş zamanı olacak, doğaya dönecek, kendini dinleyecek, sanat yapacak, resim yapacak. Evet. Böyle diyor değil mi? Böyle yani şu bir ana kadar iddiası var. gördüğümüz bir şey yok bu konuyla ilgili Kesinlikle. ama yani vaat ettiği o. Biraz tabii ki burada ben şuna da dikkat ediyorum. Şimdi mesela Harari bir düşünür, Elon Musk bir girişimci. Şimdi kendi pencereleri de farklı. Şimdi girişimci olduğunda ve yapay zekaya da milyarlarca lira yatırdığında biraz belki onun olumlu yönlerini de görme noktasında olabilir. Ama burada insanların bir çalışmaya ihtiyacı kalmayacağını söylüyor. Yani bugünkü anlamda bir çalışmaya ihtiyacı kalmayacağını, tabii ki emek dediğimiz sürecinde burada dönüşeceğini, daha işte insanın o yaratıcı yönüyle ilgili ya da hobileriyle ilgili şeylere yöneleceğini söylüyor. Ama
Bu tabii ki Musk'ın bakış açısı. Harari de tam tersini söylüyor. Bu noktada yapay zekanın özellikle o dile hakimiyetinin artık öngörülemez bir noktaya gidebileceğini söylüyor. Öyle bir uyarısı var onun. Öyle bir Evet. uyarısı var. Peki şimdi bu yapay zekalı dünyada biz yerimizi ararken bugün her şeyin işte köküne Latince büyümek demek olan Mayıs'la Farsça parlamak anlamına gelen baharın o doğal işletim sistemine dönüyoruz. İşte tam da bu noktada zinciri üzerine inşa ettiğimiz halkamızda gelin soralım. Bahar kimyamızı nasıl değiştiriyor? Bahar kelimesi dilimize Farsçadan parlama ve çiçeklenme anlamına gelen vahar kavramından geçmiştir. Bu kelime binlerce yıldır sadece bir mevsimi değil, karanlıktan çıkışı ve yeryüzünün en parlak dönemini simgeler. Bu tanımı bugün modern bilimde doğruluyor. Baharda retinamıza düşen ışığın artmasıyla beyin, mutluluk hormonu serotonini ve motivasyon kaynağı dopamini zirve seviyede salgılamaya başlıyor. Metabolizmamız dev bir yeniden başlat komutu almışçasına oksijen seviyesini ve yaratıcılığı yükseltiyor. Ödül mekanizmamızın aktif çalıştığı bu dönemde doğa, bizi yeni başlangıçlar için cesaretlendiriyor. Peki, sizce tabiatın bu eşsiz enerjisi bizi mucizelere mi hazırlıyor? Çiçekler eşliğinde Doktor Başak Kuzakçı da geldi. Hoş geldiniz Hoş hocam bulduk. Marmara Üniversitesi'nden. Bahar deyince sizin aklınıza ne geliyor? Aslında doğayla beraber insanın uyanışı olarak ifade ediyorum ben her zaman baharı. Çünkü zaten dönüp kodlarımıza baktığında biz tarihçiler hep bu bahar bayramlarından sizinle de birazdan konuşacağımız gibi bahsederiz ama hikayenin kökü çok eskilere dayanıyor. Tarih öncesi çağlara, tarihten bile bahsetmediğimiz dönemlere. Bu aslında bahara karşı verdiğimiz bütün reaksiyonların kökeninde buzul çağından hayatta kalmayı başaran insanların Neandertallerden Sapiens'lere bıraktığı bir aslında en büyük miras. Yani donmadan hayatta kalabildik, artık yaşayabiliyoruz demek. O yüzden uyanmak hem ruhen hem bedenen hem de zihnen ve hala hayatta kalabilmek olarak benim için anlama sahip aslında bahar. Geçmişten bugüne demek ki benzer. Peki şimdi burada bahar deyince bütün duyu organlarımıza yönelik bir çalışması var bahar sisteminin. Görmek, işitmek, koklamak, duymak, dokunmak, tatmak hepsi var. Bu bizi nasıl etkiliyor? Tabii ki bu kadar bütün duyu organlarımızın çok daha aktif çalışmaya başladığı ve çok daha fazla uyaranla beslendiği bu bahar ayları ruhumuza da, beyin kimyasallarımıza da, hormonlarımıza da etki ediyor. Yani nörobilim diyor ki bahar aylarıyla birlikte en başta aslında bazı hormonlarda değişiklikler başlıyor. Şimdi serotonin hormonunun yavaş yavaş artık kıpraşmaya başladığını söyleyebiliriz. Zaten ben böyle şimdi dinlerken hocamı da o kadar güzel baharı anlattı ki bilmiyorum sende de oldu mu böyle içimde böyle bir umut, böyle bir kıpraşma falan. Çünkü bahar zihnimizde de aslına bakarsanız bunlarla bu yeniden doğuş, bir hareketlilik, bir umut, bir enerji bunlarla kodlu. Konuşmak bile böyle hissettiriyorken bir de bunu yaşamak tabii ki çok daha fazlası. En önemli aslında söyleyebileceğim şey şu, bahar aylarıyla birlikte melatonin salınımının azaldığını biliyoruz. Melatonin salınımı ne yapar? Melatonin bizi böyle yavaşlatan, bizi daha uykuya hazırlayan, ağırlaştıran bir hormon. Melatonin salınımı azaldığı zaman hareketlenmeye başlıyoruz. Hareketlenmek hocamın da söylediği gibi yeniden doğuş aslına bakarsan. Bu da enerjimizin yükselmesine sebep oluyor. Bu da artık ruh hali olarak daha pozitif, daha enerjik, daha olumlu olmamıza sebep oluyor. Yani şimdi burada bir defa renkler, Evet. yani kış mevsimini düşünelim. İşte grilerin, kahverengilerin olduğu daha çorak, daha renksiz bir dünyadan birden yeşilin çok yoğun olduğu ama çiçeklerle birlikte rengarenk bir dünyaya geçiyoruz. Sonra baharın bir kokusu var. Ve bu işte çiçeklerle de gelen bir koku, çim biçmenin de olduğu bir koku, toprağın da olduğu yoğun bir koku. Koku
noktası sanki birazcık daha böyle diğerlerinden birazcık daha mı acaba ön plana çıkıyor? Yani kokunun bizde hafızayla da bağlantısı Tabii ki. olduğunu düşününce. Tabii ki kokuların hafızamızla çok direkt bağlantısı var ve direkt anıları da beraberinde çok hızlı bir şekilde getiren aslında bir uyaran kokular. Ve baharda özellikle doğanın koku anlamında da çok zenginleşmesi bizi de zihinsel olarak da çok canlandırıyor. Yani böyle içimizde hem ruhumuzda hem zihnimizde sanki bir havai fişek gösterisi başlıyormuş gibi bahsedebiliriz bundan. Ama bana kalırsa çok önemli başka bir kod da var. Yani bir defa hafifliyoruz. Kıyafetlerimizle başlıyor bu hafifleme. Doğru. O kalın ağır kıyafetleri çıkarıyoruz üstümüzden ve bu bizim hareket kabiliyetimizin artmasına sebep oluyor. Hafifliyoruz ve hareket etmeye başlıyoruz. Zihnimizdekileri de atıyoruz Zihnimizdekileri belki. de bir miktar atıyoruz. Biraz önce dediğim gibi yani o yeniden doğuş, doğanın yeniden doğması, gün be gün doğadaki o hareketlilik, daha dün açmamış olan bir ağacın bugün çiçek vermiş olması ve buna tanıklık etmek. Ya ben güllerde gerçekten çok dehşete kapılıyorum. Çünkü bir gece bir şey oluyor ve bir sabah hepsi birden açmış oluyorlar. Yani işe giderken bir görüyorsunuz bütün yol kenarları hepsi açmış. Olağanüstü gerçekten. Bu bilinç coşku dışımıza veriyor. çok büyük bir aslında umut ve yaşam enerjisini de beraberinde getiriyor. Yani hem kimyasal açıdan, biyolojik açıdan hem de duygusal ve mental açıdan aslında bizi yeniden canlandıran bir süreç bu. Evet, peki. Hocam az önce bahsederken bir düşündüm de tarihi geçmiş örneklerimizde bunlarla alakalı ne var diye. Mesela Antik Mısır'da renk odaları var. Sadece terapi için kullanılan. Çok kötü bir travma yaşadınız diyelim ki onu kötü ruhlar geldiğine inanılıyor ve iyi ruhların tekrar çağrılabilmesi için o renklerle hazırlanmış. Özellikle işte mavi, kırmızı, sarı tonlarında hazırlanmış bir odaya giriyorsunuz ve buna renk terapisi odası adı veriliyor. Çok antik çağlarda olan bir şey. Hakeza bu kokuyla da alakalı. Yağmur sonrası kokusu hala bugün hepimizin çok sevdiği veya işte gökkuşağını gördüğümüzde Mezopotamya tarım toplumları için bu yeniden bir ürün ekebiliriz anlamına geliyor. O sinyal manasına geliyor ve insanlık güdüsünde aç kalmayacağız. Yeniden üretim yapabiliyoruz bu kokuyla diye onu Ve tetikliyor. yaşamın döngüsü Yaşamın devam döngüsü ediyor. devam Hayattayız, ediyor. canlıyız ve yaşamın döngüsü devam ediyor. Bu çok önemli. Bahar depresyondan çıkarır mı? Şimdi orada bir paradoksal bir durum var biliyor musun? Çünkü bahar depresyon dediğimiz bir şey de var. Kimisini bahar depresyondan çıkarıyor ama bir de hani bu kadar baharı güzel güzel anlattık. Enerji dedik, mutluluk dedik, yaşam dedik ama bir taraftan da bahar depresyon dediğimiz bir şey var. Çok paradoksal geliyor kulağa. Gerçekten evet. Farkındayım ama bunun bir açıklaması var. O da şu, enerji olarak yükseliyoruz baharla birlikte ve bu çok hızlı bir şekilde oluyor ama duygularımız o kadar hızlı bir şekilde değişmiyor. Yani o kıştan getirdiğimiz melankolik ruh hali, belki depresif ruh hali enerjimizin artmasıyla birlikte o hızla değişemiyor. Kıyafetler kadar kolay çıkmıyor. O kadar yani. kolay çıkmıyor. Bunun da sebebini şu olarak gösteriyor araştırmalar. Evet, enerjimiz artıyor ama duygu durumumuz hızlı değişmediği için o enerji bu duygu durumuyla ilgili bir yakıt haline geliyor. Çok enteresan gerçekten. Ben hep şunu söylüyorum. Mümkün olduğunca bahar döneminin olumlu etkilerine kendinizi bırakabilmek için biraz zaman tanıyın diyorum. Depresyonda olan danışanlarıma da diyorum ki biraz zaman, bahar iyi gelecek. Sadece biraz zamana ihtiyaç oluyor. Çünkü bahar gerçekten depresyonuyla beraber geldiği gibi depresyondan çıkarma etkisine de sahip. Peki o noktada acaba bir hissizleşme yaşayanları nasıl açıklayabiliriz? Yani depresyona girme öncesi gibi mi açıklarsınız ya da başka bir şey mi? Yani bütün bu uyaran bolluğuna rağmen, bütün bu coşkuya, ahenge, bütün bu dansa rağmen hiçbir şey hissetmeyen, böyle donuklaşan, hissizleşen zihinler de var. Evet var. O zihinlerin belki biraz önceki konumuzla da bağlantılı ama o zihinlerin ekranla çok ama çok meşgul olduklarını görüyorum ben. Çünkü eğer ki biyolojik bir sıkıntı yok ise, ciddi bir psikopatoloji yok ise kişide bu donuklaşma bize başka bir şey söylüyor. Bize dış dünyadan, doğanın gerçekliğinden uzaklaştığımızı, artık çok daha spesifik bir yere odaklandığımızı ve orada uyuşmaya başladığımızı söylüyor. Oradan biraz kendimizi korumamız lazım. Orası önemli gerçekten.